Evet dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size Tuna'yla güzel bir sohbetimizi izleteceğiz. Yani Tuna şu anda bir Shorts kanalı yapıyor ve son 28 günlük kazancı 227 bin lira. Size bununla alakalı TL bazında analizleri ekranlara yansıtmış olacağız. Konuştuğumuz yerlere gelecek şekilde. Evet Tuna, öncelikle seni tanıyalım. YouTube macerana başlama zamanından şu anki haline neler gelişti, neler yaptın? Daha önceden YouTube'la ilgileniyor muydun? Sadece bu yıl mı başladın? Senden kısa bir özet alalım. Şöyle tabii ben Tuna, 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. YouTube'la tanışmam bundan yaklaşık bir 5-6 sene önce 2020 yılında denemeler yapmıştım. Daha sonra o zamanlar spam deniyordum ama sonrasında 2-3 aylık bir deneme yapıp bıraktım. Ardından 2024 Nisan'da tekrardan başlama kararı aldım. O sıra Esat'ın videosu önüme denk gelmişti. Onu izledim. Ardından da onun vasıtasıyla seni tanıdım. Sizin canlı yayınları gördüm. Ve gerçekten YouTube yapmaya karar verdim o zaman. Sizin canlı yayınlarınızı izledim. Sonrasında bir kanal açtım. Shorts kanalı. Ağustos'ta açtım kanalı. Ardından sizin canlı yayında verdiğiniz eğitimlerle beraber bütün dediklerinizi birebir uygulayarak Reels'larla, videolarla ve canlı yayınlardan bahsediyorsun. Tamam. Aynen öyle. Her taraftan sizi takip ediyordum. Bütün sosyal medyada. Sizin o verdiğiniz bilgilerle milyonluk kanal açtım. Kurdum daha doğrusu. Büyüttüm. Ekim ayında da PK'sını açtım. Süper. Hatta bunu da ilk defa sen burada duyacaksın. Shorts eğitiminde örnek olarak gösterdiğin kanallardan bir tanesi bana ait. Shorts modülünü sonradan çünkü tekrar güncelledik sıfırdan. Evet, güncel olan halinde örnek olarak gösterdiğin kanalın bir tanesi bana ait. Muhtemelen sen de şu an şimdi öğrendin. Bilmiyordun. Evet, yok bilgim. Yani ana sayfama düşmüştür. Vermişimdir kanalı. Zaten şöyle oluyor. Yani kanalı o kadar beğeniyorum diyorum ki ya bak tam benim istediklerimi yapmış. Bakıyorum kursiyer. Yani bunu çok yaşıyoruz. Bak net söylüyorum yani. Hatta kampüste bir videoda diyoruz ki bakın eğer ki izlenen bir kanal görüyorsanız kesin bizim kursiyerimizdir. Hani bizim verdiğimiz direktifle yapılmıştır. Orada büyük ihtimal onu hissetmiş olabilirim ama yani. Tam anlamıyla kimin olduğunu bilmiyorumdur ama bizim bilgilerle yapıldığını anlamışımdır yani. Türkçe başladım ilk başta Shorts olarak. Ardından o kanalda belli bir başarıyı elde ettikten sonra Kasım ayında eğitimi aldım sizden. Daha sonra çünkü şöyle bir şey var. Evet, kanalı büyüttün ve bunu ilerletebilmen için bir bilgiye ihtiyacın var. Çünkü eğitimsiz olarak belli bir yere kadar eğitimsiz ilerleyebiliyorsun. Sizden eğitimi aldıktan sonra İngilizce olarak başladım bu sefer. Onu da büyüttüm. Bir ay içerisinde yaklaşık 1 ya da 1,5 milyon abone oldu. Ardından diğer dillere, İspanyolcaya da başladım. Aynı şekilde onları da büyüttüm. Totalde nereden baksan 20'ye yakın Shorts kanalı üretip bunlardan ciddi anlamda gelirler sağladım. Süper. Şu anda da aktif olarak bir tane kanalım var. Diğer kanallarımı açıkçası vakit bulamadığım için çok fazla kanal olunca ister istemez kalite düşebiliyor. Çünkü her birine ayıracağın zaman limiti düşüyor. Bu sebepten de kendimi tek kanala odaklayıp ve ciddi anlamda onun gelirini yükseltip onunla beraber devam etmek istedim. Hem de kendi planım uzuna yönelmek istiyorum artık. Shorts'ta kendimce istediğim bir başarıyı yakaladım. Evet, bu benim için yeterli. Diğer kanallarımı da devrettim. Şimdi de muhtemelen kazançlarda da paylaşmıştım. Günlük Shorts kanalının geliri 25.000 TL'ye kadar. Şimdi hatta hemen info vereceğim. Bu arada ben bunları şimdi buradan resimden, senin attığın resimlerden bakıyorum, söylüyorum. Burada ekrana da YouTube videosunda arkadaşımız editte koymuş olacak. Özellikle TL göstereceğiz bundan sonra. Bir öncekinde hem dolar hem TL göstermiştik ama yine ikna edememişiz bazılarını. Şimdi o yüzden sadece ekrana yansıttıklarımız TL olacak. Şimdi bir görüntü görüyorum. Bunda Mayıs ayının geliri yani şu anda sadece bu ay 217 bin lira gelir kazandığını görüyorum. Bir önceki ay 100 bin, bir önceki ay 138 bin. Para kazanmaya açtığın ilk ay 76 bin lira para kazandığını görüyorum. Totalde de baktığımız zaman 200, 300, 400, 550 bin küsür bir gelir var. Bunu zaten ekranda sol altta kazancınız kısmında görebilirsiniz. Sonraki görsele bakıyorum. Burada da yine Mayıs görseli var ve kanalın abone sayısının 1,9 milyon yaptığını, 48'in 8 milyon olduğunu görebiliyorum. 22 Mayıs'ta da 24 bin TL gelir kazandığını 3. SS'de görebiliyorum. 3. SS'e bakıyorum. Burada da videolarının 7 milyon, 6 milyon, 6 milyon, 5 milyon, 4 milyon izlendiğini görebiliyorum. Bu bir Shorts kanalı. Video sürelerinde %90 izlendiğine göre 36 saniye olduğuna göre 40-50 saniye aralarında videolarım var. Evet. Yayınladığı tarih ve CPM değeri görüyorum. CPM değeri bu Shorts içeriğinde 9 lira 43 kuruş. Bu konu hakkında bir videomuzda çok fazla biz yorum almıştık. Biz demiştik ki işte İngilizce bir içerikte, yani burada örnek vereceğim ama bu arkadaşın kanalı değil. Futbol kanalında 4 TL CPM var demiştim. Misal örnek veriyorum. Altına öyle bir yazılar geldi ya siz bu işi bilmiyorsunuz. Shorts'un 1 TL'dir. Adam Türkçe yapıyor içeriği. 1 TL 90 kuruş CPM oluyor.
Zannediyor ki Shorts'un geliri sabit 1 TL. Arkadaşlar Evet. Shorts'ta da yatay gibi yaptığınızın içeriğin konusuna göre çıkan reklamlar değişik oluyor ve CPM'de izlendiği ülkeye göre değiştiği için yüksek olabiliyor ya da düşük olabiliyor. Hindistan'da izlenirseniz 30 kuruşu da görebilirsiniz. Ama bu arkadaşımız İngilizce bir içerik yaptığı için ve içeriği demek ki CPM değeri, yani videonun içinde geçen anahtar kelimelerin CPM değeri yüksek olduğundan dolayı 9,5 TL bir CPM alıyor. O yüzden de 9,5 TL CPM'de 54 milyon izlenmeyle 227 bin lira kazanıyor. Bunu açıklamış olayım. Sonrasında başka detaya zaten gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve şöyle bir durum var Tunacığım. Bu gelir düzensiz de değil. Yani bir ay viral bir şeyler yaptığında patladı da sana işte 100 bin bıraktı da sonraki ay 10 binde değil. Ve düzenli bir şekilde artarak devam ediyor. Yani 76 bin, 140 bin, 100 bin, şimdi 200 bin üstüne çıkmış. Belki de 48'in 15-20 milyona çıkarttığında oturttuğunda bir sonraki ay belki bu 300 bine çıkacak. Bunlar hayal mayal değil yani. Gerçek bu rakamları sen 3 aydır alıyorsun. Doğru mu? Hesabına yatıyor. Kesinlikle. Şimdi peki şunu söylemek istiyorum. İlk defa bizden mi eğitim aldın? Başkasından almayı düşündün mü? Düşünmediysen neden düşünmedin? Bizden neden aldın? Neden ikna oldun? Bilgileri uyguladığında gördün, verileri de mi ikna oldun? Arkanda da plaket kutular var. Onlar Temu mu? Yok, hayır, gerçek. Gerçek mi o milyonluk? Allah Allah. Bakayım şöyle. Yani artık hiçbir şeye inanasım gelmiyor biliyor musun? İsminde yazıyor. Tamam, inandım. Temu değil. Temu bu kadar kaliteli yapamıyor. Akabinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tuna, aslında bir şey fark ettiysen kendi paramızı kendimiz kazanmışız. Ne demek bu? Önce ücretsiz eğitim videolarıyla, Reels'larla, gerçek YouTuber'larla yaptığımız röportajlarla, canlı yayınlarla sana iş öğretmiş, sana bir para kazandırmış. Sonra o kazandığın paradan belki de 10'da birini senden geri alıp sana bir de eğitim seti verip bu sefer kazancını, işi daha profesyonel, artık bunu meslek haline getirmen için sana bilgi vermişiz. Şimdi de bu doğrultuda hızlıca yükseliyorsun. Yani aslında senden alacağımız parayı bile biz sana kazandırmışız. Yani hani senin paranı almamışız yani işin açıkçası. Doğru mu konuşuyorum? Evet, kesinlikle doğru. Şimdi Tuna, eğitimi aldın. Beklediğini bulabildin mi? Toplulukla karşılaştın mı? Bir şey takıldığın sorun cevabını alabildin mi? Nasıl bir ortam var? İçeriği senin anlatman, hani biz anlattığımız zaman pazarlamacı oluruz. Yani derler ki yapmadıkları şeyleri belki söylüyor. Ama şu an bu işin içinde olup belki bir yıldır bizle berabersin. Eğitim içindesin ve toplumumuzun içindesin. Neler yaşadın? Neler gördün? Nasıl? İçerisi nasıl? İnsanlara önerir misin? Neler var içeride? Şimdi şöyle, kanal kurmak çok basit bir şey. Evet, bunu eğitim almadan da bunu yapabiliyorsunuz. Ama bir kat daha ileri gidebilmek için eğitim şart mutlaka. Çünkü sizin bilginiz de bir yere kadar oluyor. Bu topluluğa katılınca sunucuda birden fazla, yani çok fazla bakış açısı gelişti benim adıma. Bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Ben bir sorunla karşılaştığımda işte Burak bana yardımcı oluyor ya da gruptaki diğer insanlar bana yardımcı oluyor. Ya da benim ileride karşılaşacağım sorunu ben onu çok öncesinde orada bilgiyi almış oluyorum. Çok örnek bir şey söyleyeyim. Teliften dolayı strike yiyeceksem ya da toplulukla ilgili bir sorunum varsa ya da PK'm kapanmışsa bunu nasıl açacaksam. Bunun gibi birçok soru ya da örnek veriyorum çok basit bir soru. Canlı yayın yapacaksam canlı yayın videosunu ne yapmam gerekiyor? Video ardından nasıl şekilde video atmam lazım? Hepsini ben daha bunu yapmadan yapmış insanlardan bunun bilgisini alabiliyorum sunucuda. Yani birçok deneyimi siz yapmadan dahi bilgisini sahip olabiliyorsunuz bu sunucuda. Sonrasında takılacağınız herhangi bir sorunda, bu para kazanması kapanmış olabilir, bir içeriye gireceksiniz, onunla ilgili bilgi almak istiyor olabilirsiniz, farklı türde nişler yapmak istiyorsunuzdur, onunla ilgili bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Aklınızdaki her soruya istisnasız. Burak'ı bu konuda tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir sabrı var. Aklınızdaki her soruya cevap alabiliyorsun. Hani bu şu demek değil bu arada. Eğitimi aldım. Oradaki bilgileri aldım. Ben artık tek başımayım. Hiçbir şey yapamayacağım. Ya da oradaki videoları izledim. Bunlarla ilgili yürüyeceğim değil. Aslında siz orada bir topluluğun içerisinde sadece o videolar değil. Çok fazla bilgi ve bir topluluk sahibi oluyorsun. Bu size belli bir yerde kalma imkanı değil. Tam tersine daha da ileriye itmenizi sağlıyor. Bunun gibi faydası oluyor size. Bize içeriğini nasıl hazırlıyorsun? Metinini nasıl hazırlıyorsun? Video montajını nasıl hazırlıyorsun? Yapay zekalardan destek alıyor musun? Çok zor mu? Bir video ne kadar zamanını alıyor? Ve sıfırdan kanal açsa bu arkadaşlarımız başarılı olur mu? Böyle bilgi, yani şu ana kadar deneyimlediğim bilgilerden verebilirsin. Evet, seni dinliyoruz. Şöyle, şimdi ben kendi içeriğimde bir videoyu ortalama 1 saate yakın gibi bir sürede bitiriyorum. Bütün her şeyini.
yüklemeye hazır. Nasıl yapacağım, nasıl yaptığıma gelirsek, önce metni hazırlıyorum. Metinde dikkat etmem gereken mutlaka noktalar var. Bunu özellikle o metin yazarlığı modülü geldikten sonra bende ciddi anlamda etkisi oldu. Evet, birçok şeyi doğru yapıyordum ama o metin yazarlığı bana ekstra şey kattı. Yani örnek veriyorum, 1 kazanıyorken şu an 2'ye katladı beni. Önce metinimi hazırlıyorum. Metini hazırladığımda onu detaylıca giriş gelişme sonuç. Çünkü ilk başta benim izleyiciyi yakalayabilmem için bir kanca atmam gerekiyor. O izleyiciyi yakaladıktan sonra atacağım kancayla beraber koyduğum görselin birbiriyle senkron ve izleyiciyi kapması gerekiyor. Ardından metnim hazırlandıktan sonra seslendirmeyi yapay zekadan yapıyorum. Eleven Labs kullanıyorum. Sesi aldıktan sonra benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri, görüntü bulanık olsa bile izleyiciyi her zaman ses mutlaka bir şekilde çeker. Sesin, örnek veriyorum, genelde 0 desibelde kalıyor orada belli bir hizada. Ben onu mutlaka bir üst seviyeye çıkartıyorum. Yani desibeliyle oynuyorum. Mutlaka patlatmıyorum sesi ama yine de yükseğe alıyorum. Ardından kullanmam gereken efekt seslerini mutlaka kullanıyorum. Eğer nişime uygunsa. Ardından görüntüyü montajlamaya başladığımda mümkün olduğunca, nişe göre değişiyor tabii ki, mümkün olduğunca en kaliteli görüntüyü Topaz şu an için kullanmıyorum ama bir dönem kullandım. Etkisini gördüm. Topaz kullanmam gerektiğinde ya da görüntüyü iyileştirmem gerektiğinde yapay zekaları kullanıyorum. Mümkün olduğunca içeriğimde, çok basit bir örnek vereceğim. Instagram'dan aldığım videoyu olduğu gibi atmıyorum. Mutlaka onun üzerinde CapCut kullanıyorum bu arada. Bazı zamanlarda Premiere kullanıyorum. Her videoyu sahnelere bölüyorum. Sahne sahne geçişlerinde mutlaka efektler kullanıyorum. Çünkü benim ona bir özgünlük, bir yorum katıyor olmam lazım. Ve videolarımı, bu arada önemli bir nokta, her videomu yapmadan önce mutlaka analiz kısmında kitlede rakiplerime bakarak, rakiplerim ne yapmış? Yalnız bu istisnasız diyorum. Her videoyu atmadan önce mutlaka bakıyorum. Rakiplerim ne video yapmış? Hangi konuda yapmış? Ne tarz bir giriş kullanıyorlar? Kanca kullanıyorlar? Ne tarz bir edit kullanıyorlar? Hepsine bakarak, analiz ederek ona göre videomu hazırlıyorum. Yani şu demek değil. Ben videomu stokluyorum, örnek veriyorum 1 aylık. Ona göre videolarımı yüklüyorum değil. Çünkü rakiplerinizi takip etmezseniz gerçekten yok olursun. Yani birçok insan da bu sebepten izlenemiyor zaten. Ya içeriğe odaklanıyor. Sadece içerik yapmaya odaklanıyor. Yapıyor. Aslında yaptığı içeriğin hiti gidiyor. Farkında olmuyor. Çünkü rakipleri de takip ediyor. Sen günlük her videonda takip ediyorsun. Gerçekten bu kolay da bir şey değil bu arada. Evet. Ardından videolarımı yüklüyorum. Telefondan mı, bilgisayardan mı yüklüyorsun? Şöyle, bilgisayardan yüklüyordum ilk başlarda. Sonrasında telefona geçtim. Telefona neden geçtim? Kapak resmi olayı bana etki sağladı. Bunu şöyle, ilk başlarda kanala başladığımda çok da umursamıyordum. Ama ne zaman telefonla yüklemeye başladığımda kapak resminin gerçekten göz atmadan da ciddi anlamda izleniyorum bu arada. Evet. Kapak resminin bana ciddi anlamda bir etkisi oldu. İzlenmelere de bayağı yansıdı. Bu sebepten şu an için telefondan yüklüyorum videolarımı. Çok güzel. Bu bilgiyi de almış olduk. Zaten şu an aslında tam derinlemesine bütün içeriğin hariç, sadece içeriğini söylemedin. Yani içeriğini süreci anlattın. Yani ekstra aslında imkansız bir şeyin olmadığını, çok yorucu olmadığını, bir saatte bu içeriğin çok rahat yapılabilir olduğunu. Günde kaç video atıyorsun? Günde 1 video atıyorum. Günde. Şimdi bu dediğim abartısız olmayacak çünkü. Bu işi öğrenene kadar, odaklanana kadar çok zamanlar. Kanal tutturana kadar gerçekten çok iyi odaklanman gerekiyordu ve eğitim videoları izledin. Burayı detaylandırıyorum. Bakın bir anda, bir ayda değil. Ben net söylüyorum. Bakın benden bile eğitim alacaksın. Bir ayda başarıya ulaşmaya hayal ediyorsanız, eğitimi bitirir bitirmez ikinci ayınızda bu gelirleri kazanmaya hayal ediyorsanız kesinlikle eğitim almayın. Çünkü kazanamayacaksınız. Eğitim alacaksınız. Eğitimi kendinize yedireceksiniz. Kanal yapacaksınız. O kanaldan veriler alacaksınız. Vay oluyormuş derken pratiği yapacaksınız. Belki ikinci, üçüncü ayınızda para kazanmanızı açacaksınız. Sonra o aldığınız izlenmeyi göreceksiniz vesaire derken belki de 4. 5. ayınızda 30-40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira diye yolculuğunuza çıkacaksınız. Bunu net söylüyorum. Ben diğerleri gibi şunu söylemiyorum. Sadece o bilgiyi alın. İlk ayınızda 100 bin dolar. Ya yok abi böyle şey. Yani bunlar gerçek değil. Bu arkadaş gerçek. Bu şu an 1 yıllık bir serüven anlattı. Bir önceki arkadaşımız da aynı şekilde. Hiç gördünüz mü? Sıfırda adam YouTube'u bilmiyordu. Aldı bizim eğitim setini. Geldi 1 ayda para kazandı. Bak şu an benim eğitim setiyle alakalı size olumsuz bir şey anlatıyorum aslında. Yani olumlu bir şey anlatmıyorum. Buradan bile anlamanız lazım. Bizim ne kadar içeride dürüst olduğumuzu size gerçekleri göstermeye çalıştığımız. 1 aylık hevesle gelmeyin. Burası 1 aylık bir yer değil. YouTube uzun vadede
gerçekten yedire yedire bilgileri deneyerek, pratik yaparak bu pratikten aldığınız tecrübelerle ilerleyebileceğiniz bir yer. Bunu okeyiz. Ama gerçekten sabırlı olursanız ve kafanızı bulandırmadan sadece bizim verdiğimiz bilgilerle ilerlerseniz Tuna gibi olma olayınız çok kolay. Alın bakın, günde 1 saatimi harcıyorum. Bir video atıyorum. Tek bir kanal yapıyorum şu anda. Birçok kanal yaptım. Bunları milyon aboneliğe getirdim. Kazanç da elde ettim bu kanallardan. Yalnız çok kanalla uğraştığım için odaklanamadım. Ve bu kanalların çoğunu devrettim ki arkasında plagetlerden bunu anlayabiliyorsunuz. Devrettim diyor. Şu an tek bir kanalla bu gösterdiğimiz 227 bin lira kazandığı Mayıs ayındaki kanalla devam ettiğini söylüyor. Ve günde 1 saatini harcayarak totalde aya vurduğunuz zaman ayda 30 saatini, ki normal bir yerde çalıştığınız zaman haftalık 45 saat çalışıyorsunuz. Ayda arkadaşımız bir haftada bile part time çalışacak saatte çalışıp 227 bin lira, yani tam bir askeri ücretlinin 11 katına yakın hatta para kazanıyor. Yani uyanırsın, yemeğini yersin, güzelce öğlen güneşi açarsın. Güneşim doğdu dersin. Güzel bir kahvaltı. Ondan sonra oturursun. Bir saatte videon. Hava kararmaya başladı. Bir dışarı çıkarsın. Arkadaşlarına takılırsın. Eve gelirsin. Bir film izler yatarsın. Bak, günlük sosyalleşmeni bile yazdım. Günde sabah 9'dan akşam 9'da yattığını düşünürsek 12 saatte 11 saat sosyalleştin. 1 saat çalıştın. Ve şu anda gayet de güzel bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Daha da yataya da geçtiğinde geliri günlük bile kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık çok odaklı olduğunu, buna ses desibelini bile yükseltmenin ne kadar önemli, bunu standartta devam ettirmenin gerektiğini bile biliyor olmak eğitimin içinden geçmiş anlamına geliyor. Ki düşün, 110 tane videonun, belki de 120 oldu şu an tam sayısını bilmiyorum. 110 tane video izlemişsin. 7 kişiden bilgi almışsın ve belki de saatin tam bilmiyorum. Ya uzun bir saat. Bir haftada anca bitirebilirsin eğitim setini. Ve bunu tam anlamıyla anlamışsın ya. Hissederek anlamışsın. Seni tebrik ediyorum bu konuda. Bir de şöyle bir şey söylemeni istiyorum. Gerçek anlamda şu an bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza bu işe odaklanmaları için gerçekten artık elini taşlarının altına koyup bir video ya da bir kanal oluşturup artık başlamaları için, gerekirse paraları yoksa bile, şu an mesela bu işe, eğitime harcanacak parası yok. Çocuk faturaları var. Anlayabiliriz bunu. İşte ödemeleri gereken şeyleri var. Şu an eğitime 8 bin harcayacak bir parası yok. Olabilir. Benim yoku bırak. Ben borcun içinden geldim buralara. Ben bu işe girebilmek için işte bazı içerikleri üretebilmek için kredi çek. Yani düşün, ben o şartlardan geldim. O yüzden herkesi anlayabiliyorum. Cebimizde eğitim harcayacak paramızın olmaması çok normal bir şey yani. Hani dünyanın en normali şey. Evet abi bak, ama Tuna kardeşimiz bizim ücretsiz bilgilerle bile o parayı kazanmış. Yani eğitime vereceği parayı bizim ücretsiz videolardan izleyerek yapmış. İzleyin abi. Bütün videolarımızı sömürün. Normal videolarımızı, canlı yayınlarımızı, gidin Instagram Reels'larımızı izleyin. Ondan sonra bir kanal oluşturun, başlayın. Paranızı kazanın. Sonra bu işi profesyonel mi yapmak istiyorsunuz? Gelin bizden eğitim alın. Bu işi artık profesyonel bir şekilde yapmaya devam edin. Burada eğitim de bile bitmiyor ya. Eğitim aldıktan sonra az önce Tuna'nın bahsettiği gibi sunucuya girdiğinizde zaten aslında kendinizi daha da geliştiriyorsunuz. Orada evet bu işin içinde kalıyorsunuz. Orası olmasa belki işin içinde kalmayacaksın. Bilgi alacaksın ama harekete geçmeyeceksin. Orası seni diğer insanların yaptığını görünce harekete geçtiriyor. Ya da daha da hırslandırıyor. Doğru mu konuşuyorum? Şu an toplumun olmadığı ne? Yani belki de bazı şeyleri yapmayacaktım bile. Yani gaza geliyor insan orada biraz. O yüzden şu an bu arkadaşlara kendi ağzından bunu başardığında hissettiğin duyguya kadar motivasyon olma adına, başlamaları adına onları tavsiye vermeni ve videonun sonuna vermiş olalım. Çok da uzun tutmamış olalım. Evet buyurun. Tabii. Onu söyleyeceğim ama onun öncesinde bir konuya daha değinmek istiyorum. Piyasada gerçekten çok fazla eğitim satan insanlar var. Ben hepsini araştırdım. Eğitim almadan önce de çok seni de araştırdım, diğer eğitimcileri de araştırdım. Birçoğu sadece, kimisi e-kitap alıyor, veriyor, sadece bırakıyor. Arkasında bir desteği yok. Kimisi videoları alıyor, veriyor, izle, sonrasında ne yaparsan yap diyor. Sana kalmış diyor. Ama detaylıca benim için eğitimden sonrası önemli. Eğitimi alırsın, izlersin. Sonrasında herhangi bir destek alamadıktan sonrası için konuşuyorum. Bir yerde tıkanıp kalırsın. Ama sizde öyle değil. Ben bunu araştırıp da aldım sizi. Hani sizin eğitiminiz güzelmiş, fiyatı da uygun deyip de gelip de sizi seçmedim aslında. Gerçekten satış sonrasında, eğitimi aldıktan sonraki verdiğiniz destek o fiyatın kat kat fazlasını hak ediyor aslında. Evet. Şu an için başaramamış olan arkadaşlar vardır mutlaka. Görüyorum da. Ben kendim eğitimi almadan önce gerçekten eğitimi alabilecek bir maddi güce sahip değildim. Bunu başarabilmek için, bu maddi kazanca erişebilmek için sizin ücretsiz olan canlı yayınlarınızı, sosyal medyadaki bütün videolarınızı gerçekten en ince ayrıntısına kadar içinden cımbızla bilgi çekerek hepsini teker teker uygulayarak denedim. Evet,
Yani şunu net söyleyebilirim. Oradaki bilgilerle halen şu an bile net bir kanal yapılıp büyütülebilir. Paranız olmayabilir şu an. Evet, eğitime alacak durumunuz olmayabilir. Bu her insan için geçerli değil. Herkesin parası yok. Kendim de yaşadım, sen de yaşadın. Kesinlikle. Ama bu sizin yapmamanıza engel değil. Evet, orada bir ücretsiz bilgi var. Bunu alın. Denemek ücretli değil. Deneyin. 1 ay olsun, 2 ay olsun. Baktınız, evet sonuç alıyorsunuz. Ama buradaki en önemli nokta gerçekten istikrarı bırakmamanız. Evet, 1 ay denedin, 2 ay denedin, 3 ay denedin. Olmayabilir. 4. ay denedin. Olmayabilir. Ama mutlaka sonunda belki 5. ayda yakalayacaksın. Belki 6. ayda yakalayacaksın. Ama mutlaka sonunda oluyor. Evet, belli bir gelir sağladın. Sonrasında da eğitimi aldın. Ve eğitimi aldıktan sonra emin ol, yani bu videoyu, daha doğrusu bunu başarmak isteyen kişilere söylüyorum. Ya da vazgeçmek üzere olan insanlar için. Eğitimi aldıktan sonraki, hani tabiri caizse roketleniyorsunuz. Hani eğitimi almadan önce bir kazanıyorsan, eğitimi aldıktan sonra oradaki öğrendiğim bilgilerle, çok net söylüyorum bu arada, kendim yaşadığım için söylüyorum. Minimum 3 belki 4 katını kazanarak ilerliyor. Hem bilgi anlamında hem maddi kazanç anlamında. Yani buradaki tek diyebileceğim en önemli nokta, bu iş gerçekten psikoloji isteyen bir iş. Psikolojinizin sağlam olması lazım ve istikrarı kesinlikle bırakmamanız lazım. Evet, ben gireyim 1 ayda kazanayım 300-500 bin neyse yoluma bakarım gibi bir düşünce maalesef. Hani o amaçla geliyorsanız buradan kusura bakmayın, ekmek yiyemezsiniz. Yani Kesinlikle. kendinizi uzun vadede planlayarak ilerlemeniz lazım. Çok güzel konuştun. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için sana davet ettik seni. Katılabilir misin? Ben teşekkür ederim. Davetimizi de kabul ettiğin için Burak adına da kendi adıma da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize çünkü çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, bu yaptığımız video ile alakalı kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalı takip etmediğini görüyorum bu arada. Sitesine bakıyorum yani. Kanalı takip et kardeşim. 8.000 abonemiz var. Dalga geçiyorlar bizde. Bakın bu duruma düşürmeyin bizi. Şimdi var 10.000 yapın yani. Kendinize iyi bakın. Evet. Tuna görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.